Yine güzel bir günden herkese merhaba. Bugün yine çok hoşunuza gideceğini umduğum harika bir projeyle karşınızdayım. Patik yapıyoruz. Evet, buna bayılıyorsunuz değil mi? Hem de öyle bir patik ki o kadar şahane, o kadar güzel duruyor ki ayakta. İsterseniz kendinize, isterseniz eşinize, sevdiğinize, isterseniz çocuğunuza, herkese yapabileceğiniz bir model. Hem erkek, hem kadın, hem çocuk modeli yani. İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Hemen yapımına başlayalım diyorum. Patiğim için orta kalınlıkta bu pembiş yünü kullanacağım ve şiş olarak da 5 numara şiş kullanıyorum. Zaten yünlerin üzerinde kaç numara şiş kullanacağınız yazıyor biliyorsunuz. Şimdi ilmek atacağız. Neye göre ilmek atıyoruz? Patikte de göstermem gerekirse ayak uzunluğuna göre ilmek atıyoruz. Ayağınızın uzunluğunu ölçün. İlmek hesabı videomda da göreceğiniz gibi kaç ilmek atacağınızı hesaplayın. Herkese uygun şekilde yapabilirsiniz böylece. Ben 37-38 numara bir ayak için 40 ilmek atıyorum. 40 ilmeğimi attım. Şimdi burada da göreceğiniz gibi haroşa örüyorum. Tam 13 sıra haroşa öreceğim. Şimdi 13 sıra ördükten sonra baştan şöyle 20 tane ilmeği eksilteceğim. Yani tam yarıya kadar eksiltiyorum. Şurada da göstereceğim gibi işte ayağın gireceği yeri eksiltmiş oluyoruz. İlmek eksilttim. Tam 20 ilmek kaldı. Şimdi bunu da üstünü örmüş oluyoruz bu kısımda. Tam 9 sıra öreceğim. Ama ayağınız taraklıysa daha fazla da örebilirsiniz, daha büyükse. İşte böylece tüm ayaklara göre patiğinizi örebilirsiniz. 9 sıra ördüm. Şimdi yine ilmekleri arttırma zamanı. Yan tarafını yapıyoruz çünkü. O eksiltmiş olduğumuz 20 ilmeği tekrar atıyorum. 20 ilmek attım. Şimdi tekrar haroşa olarak örüyorum. Yine 40 ilmek oldu. Şimdi aşağıdaki gibi tam 13 sıra daha haroşa öreceğim. 13 sıra daha ördüm ve artık kapatıyorum ve bitiriyorum. İşte bir U şeklinde örgü parça oldu. Patiğimiz bu U parçadan oluşuyor. Çok kolay bir şekilde oluşacak ama nasıl oluşacak? İşte bakın, her zaman yaptığımız gibi başlıyoruz. Şöyle ördüğümüz parçanın ucundan hafifçe böyle telleyerek dikiyorum. Şöyle hafifçe çekiyorum. Çok formunu bozmak istemiyorum. Şöyle büzdürüyorum. Şeklini verdikten sonra da açık kalan kısmı dikiyorum. Burun kısmı çok güzel bir şekilde oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Taban kısmını dikiyoruz. İşte boylu boylunca dikince taban kısmı olmuş oluyor.
Taban kısmını da diktik, geldik topuk kısmına. Bunu da boylu boyunca dikiyoruz ve patiğimiz hazır oluyor. İşte gördüğünüz gibi sadece bir U şeklindeki bir örgüden harika bir model yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik projelerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.